Örgü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz biraz mozaik çalışmasına benzer bu çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Motif olarak da kullanabileceğiniz gibi böyle daha büyük parçalar yaparak, yani büyüterek büyük battaniyelerde yapabilirsiniz arkadaşlarım. Evet, kırlentlerden çantalara varana kadar dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir çalışma, bir model. Daha önceden yukarıda iyi yazan yere basarsanız göreceksinizdir. Düz olanını yapmıştım arkadaşlar. Şimdi ise böyle bir değişiklik yaparak şöyle güzel bir çalışma ortaya çıkarttım ben. Umarım sizler de seversiniz, beğenirsiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlarım. Evet, modelimi yaparken şöyle Alize Artisan isimli ipleri kullanarak yaptım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İki rengini kullandım. Bunun renk numarası 9002 arkadaşlar. 9002. Bunun ise şöyle hemen bakalım. 871 arkadaşlar. Ve 2,5 milim tığ kullandım bunu yaparken. Şimdi biraz daha böyle kalın ipler kullanacağım. Şöyle Alize Cotton Gold'un biri düz biri batik olan iki ipiyle sizlere anlatmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle böyle altta giden rengi hangisini istiyorsak, mesela gri olanı hangisini istiyorsak onunla başlamamız gerekiyor. Kullanacağım tığım 3 milim olacak arkadaşlarım. Şöyle bir halka yapıyorum ve içerisinden giriş yaptım. Bir tane şu şekilde aldım. Bir tane zincir çektim ve bir tane sık iğne yapıyorum buraya. 2 tane zincir çekiyorum. Bir sık iğne, 2 zincir çektim. Yine 1 2 1 2 4 tane köşe yapacağız bu şekilde. Şimdi 3 oldu. Dördüncüyü de 1 2 zincir çektim. Şöyle birleştiriyorum ve geliyorum şöyle. Buranın ilk yerinden giriş yapıyorum arkadaşlar. Sonra bunu biraz şöyle gevşek tutup şu şekilde yapıp diğer renk ipimi alıyorum. Şu şekilde içinden çıkartıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Burası köşemiz olacak arkadaşlar. Yine bu 2 zincir çektiğim yerin içerisinden giriş yaparak bir tane sık iğne buraya yapıyorum. Sonra devam ediyorum. Hemen bu ortadaki yerimin üzerine geliyorum. Bu fazla iplerimi de aldım bu şekilde. Buradan giriş yaparak buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra köşeye geçtim gördüğünüz gibi. Köşenin içerisinden giriş yapıp şöyle 1 2 zincir çektim. Tekrar diğerine aynı şekilde ikinci sık iğnemi yapıyorum. Ve ortaya geçip bir tane sık iğne buraya yapıyorum. Köşelere 2 tane yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum arkadaşlar.
Sonra bakın sona geldim. Buradan giriş yaptım. Bir tane buraya sık iğnemi yaptıktan sonra 2 zincir olan yerime giriş yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çektim ve geldim burada giriş yapıyorum şöyle şu şekilde ve şöyle birazcık gevşek bırakıp birinci zincirin içerisinden ya da şöyle şuradan giriş yapıyorum ve diğer ipimi alıyorum. Onunla devam edeceğim. Bir tane zincir çektim yine ve buraya yine bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra arkadaşlar devam ediyorum. Şöyle bakın hemen yanındaki yerin ikisinin birlikte içinden giriş yapıyoruz bu defa. Şöyle 1 2 3 aralardan giriş yaparak 3 tane yine sık iğne yaptım. Dördüncü sık iğnemi buraya yapıyorum köşeye. 1 2 zincir çekip tekrar bir tane buraya. 5 toplamda 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2 3 4 bir de köşeye 5. 1 2 zincir tekrar aynı işlemi diğer kenara da devam ettiriyorum. 2 3 4 ve köşeden aldım 5. Şimdi diğer kenarı da aynı şekilde yapalım. Şimdi buradan aldım yine birleştirdim. Diğer rengimi hemen alıyorum. Bunu birazcık gevşettim yine. Şöyle alarak arkaya geçtim. Ve arasından bunu geçirdim. Bir tane zincirimi çektim. Bir tane sık iğnemi normal olarak buraya yapıyorum önce. Şimdi burası çok önemli. Yeni başlayacağımız yer için. Şöyle bir tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi arkadaşlarım bakın. Bu aradan giriş yapıyorum. Şu bir alt sıranın arasından şöyle biraz yükselterek çekiyorum bunu. Sonra bir tane bakın şuradan giriş yapıyorum. Hemen üstündeki yerden sık iğnemi yapıyorum. Bu defa bakın şu alta iniyorum. Şu şekilde bir üstten bir alttan alarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Alttakini biraz uzatıyoruz ki gevşek bırakalım, sıkmasın arkadaşlar, kasma yapmasın. Şöyle bir tane köşeye sık iğnemi yaptım. 1 2 zincir çektim. Tekrar devam ediyorum. Şöyle aldım. Buradan giriş yaptım yine alttan. Bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanına bir de buraya. Buradan aldım. Ve sonuncuyu da buradan giriş yaparak yine diğerinin bir alt sırasından bu şekilde bir görüntü elde ediyorum. Şimdi devam ediyorum. Yine bir tane sık iğne, 2 zincir, tekrar bir sık iğne daha diğer kenara geçiyorum. Aynı işlemleri orada da devam ettiriyorum. Son olan sık iğnemi de yaptım bunun rengimle. Şöyle 2 tane zincirimi çektim ve yine aynı şekilde köşelerde yaptığımız işlemi uyguladım. Sonra biraz gevşek bıraktım. Giriş yapıyorum orta kısmından ve diğer rengimi alıyorum. Evet, bu sırada arkadaşlarım şöyle bir tane zincirimi çektim. Üzerine alıyorum. Biraz daha bombeli ve şey dursun diye, kalın dursun diye bir tane sık iğne yapıyorum. Çakma sık iğne yapıyorum. Üzerine aldım yine. Bakın şuradan başlayarak devam ediyorum. Şöyle aldım. Sık iğneler ile
çakma sık iğneler ile devam ediyorum. Üzerine alarak sık iğnemizi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Sayımız merak eden arkadaşlarım için 9. 1 2 zincir, yine aynı şekilde diğer kenarda tamamlıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane çakmak sık iğne ile tamamladım. 1 2 zincir çektim. Diğer tarafı da aynı şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi yine 2 zincir çektim. Yine aynı şekilde birleşimimi yapıyorum. Şöyle aldım, diğer ipimi alıyorum. Köşe girişinden sonra hemen yanındaki yere, bakın şuraya giriş yapıyorum. Bir tane buraya sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra ise üzerine hiç almıyorum, bakın. Buradan alıp giriş yapıyorum şöyle ve buradan giriş yapıyorum. Şu şekilde alıyorum ikisini ve bir tane buraya bu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Sonra hemen yanındaki yere aynı şekilde giriş yaptım. Bir tane aldım ve normal sık iğnemi yapıyorum. Şimdi buradan giriş yapıyorum, alıyorum. Sonra buraya geçiş yapıyorum. Bakın bir alttaki uzun olanların üzerinden. Sonra birleştirdim bu şekilde ve sık iğne şeklinde yapıyorum. Sonra bir tane yine şöyle sık iğnemizi yapıyoruz. Yine aynı şekilde bunu ve bunu alıyorum. Birlikte şöyle sık iğnemi yapıyorum. Bir tane normal sık iğnemi yaptım. Son olarak bunu ve bir alt sırada arttırmış olduğumuz ilmeğimizden şu şekilde aldım, sık iğnemizden ve buraya bir tane daha sık iğne yaptım. Normal sık iğnemi yapıyorum buraya ve köşeye de aynı şekilde bir iki zincir. Sonra köşeyin diğer sık iğnesini yaptım. Şimdi hemen yanındaki yere bir tane normal sık iğnemi yapıyorum. Sonra alta inip, bakın bunun bu tarafından, bunun da burasından alarak şöyle birleştiriyorum. Ve bir tane sık iğne ile araya geçiyorum. Sonra tekrar yine aynı şekilde buralardan alarak birleştiriyorum. Ve diğerine geçiyorum. Şöyle aldım.
Evet, bakın ilk sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi bir tane zincir çektim yine ve yine köşedeki yerimi yaptım. Üzerine alarak çakma sık iğneler ile devam ediyoruz bu defa. Bakın şöyle aldım ve devam ediyorum. Sadece bu sırada arkadaşlar normal sık iğne yapıyoruz. Diğerlerinin hepsinde çakma sık iğne ile devam ediyoruz. Şöyle alıyorum ve her bir aradan şöyle göstereyim. Giriş yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. Köşedeki girişimi yaptıktan sonra yine bir tane sık iğne yapıyorum önce. Daha sonra arkadaşlarım buraya bir tane şöyle sık iğnemi yaptım. İkinciyi yine bakın bu boşluktan giriş yaparak alıyorum bu şekilde. Bir tane sık iğne de buraya yapıyorum. Sonra bir üstte bir altta giriş yaparak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Yine son olan yerimden de aldım bu şekilde. Bir tane bu buraya hemen sık iğnemi yapıyorum ve normal köşemi yapıyorum. 1 2 ve aynı şekilde devam ettiriyorum. Bir tane buraya yaptıktan sonra ikinciyi aşağıya inip oradan alarak devam ediyorum. Sonra bir tane yanına, bir tane hemen aşağıdan şöyle tam olarak açalım ki iyice gözüksün. Yine bu sırayı hepsine çakma
sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu rengimiz hep aynı arkadaşlarım, arada giden. Hep çakma sık iğneler yaparak devam ettiriyoruz. Şu ara kısımlarından alarak tamamlıyoruz. Bakın şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi devam edelim, aynı şekilde tamamlayalım diğer taraflarını da. Yine aynı girişimi yaptım. Şöyle birleştiriyorum. Bakın bu dalgalanmalar modeli yaptıktan sonra Alize Cotton Gold, yani bir ip kullanıyorsanız veya Alize'nin herhangi bir ipini kullanıyorsanız hafif bir ütü yaptığınız zaman gayet düzgün bir şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi kenar girişini yaptıktan sonra yine köşeyi, pardon, şöyle aldım. Birinciyi yine buradan bir tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Sonra yine az önce bu alt sırada yaptığımız gibi, bakın buradan giriş yapıyorum. Biri de buradan giriş yapıyorum. Ve ikisini birleştirip şu şekilde alarak tamamlıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Sonra diğerine geçiyorum. Yine bir tane sık iğnemi yapıyorum ve köşeye geçiyorum arkadaşlar. Ve bakın görüntümüz bu şekle geliyor. Bu şekilde de devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sıra yine aynı diğer rengimizle düz olarak devam edeceğiz. Sonra bir alttan bir üstten alacağız bu rengimizi. Ve böyle burada gösterdiğim gibi modelimizi tamamlayacağız. Evet arkadaşlarım, umarım modelimi sevmiş ve beğenmişsinizdir. Şöyle iyice diğeriyle yakından göstereyim. Artımları bu şekilde oluyor. Model kısmı da bu şekilde ve böyle kareleri çevirerek daha büyük parçalar elde edebilirsiniz. Dediğim gibi alize bir ip kullanıyorsanız kesinlikle bir ütü yapın. Bakın şöyle dalgalanmalar aynı şekilde bunda da vardı ama buna ütü yaptıktan sonra bu şekilde düzeldi. Bu da düzelecektir. Yani yaparken telaşa kapılmayın arkadaşlar. Kesinlikle böyle güzel bir çalışma ortaya çıkıyor. Umarım sizler de aynı şekilde düşünürsünüz, sevmiş ve beğenmişsinizdir.
Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü modellerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.